Aha, canlı yayındayız. Merhaba. Sevgili izleyicilerim. Mikrofonu nereye koysam? Evet. Ses güzel mi? Güzel herhalde. Bana feedback'te bulunursunuz. Hoş geldiniz. Evet. Hafta içi bir şey denemiştim. Şimdi de aslında bir şey deniyorum. Oturmama kalkmama dikkat edeceğim. Sürekli hareket değiştirmeyeceğim. Bakalım ne olacak? Reklamlara uygunlukta. Müziklerimi falan taktım. Her şeyimi. Yani bu tür şeylerin, bu tür çoraplarında ayrı meraklısı ve takipçisi var. İmparator yayını dün yaptım ama bir kısa yapabilirim. İmparatorları kırmak istemem. Açıkçası bugün Patreon'da ilk canlı yayınımı yapmak istiyorum. Bakalım. Kıdemli savaşçılara da yayın olacak. Ay. Ya da bir kıdemli savaşçı yaparım imparatorlarla birlikte. Thank you. My dolphin paintings, but actually, I have some works to do with it. It isn't finished, but nearly finished. Göstereyim diyorum ama bakayım şöyle. Şöyle biraz kamerayı ne kadar değiştiririm. Fazla da oynamayayım. Evet, bugün size İskandinav mitolojisi okuyacağım. Evet. İskandinav mitolojisini hepiniz seviyorsunuz. Çünkü böyle Vikingler falan canlı şeylerdi. Ben de seviyorum masal gibi. Ve birazdan okumaya başlayacağım. Ah. Teşekkür ederim Karolin Fişekçi Ekstra. Evet, Karolin Fişekçi Ekstra Patreon'daki yeni hesabımın adı. X büyük. Sanki Twitter'a gönderme gibi oldu. Ses güzelse ben de başlayayım diye düşünüyorum. Evet. 3 kişinin devlerin yuvası Jotunheim'ın sınırındaki dağların çoraklarında bir araya gelip keşif yaptığı başka bir vakit bu. Şöyle söyleyeyim, başlığını söyleyeyim. İskandinav mitolojisinde Ölümsüzlük Elmaları adlı bir bölüm okuyacağım. Uzun bir bölüm, büyük ihtimalle 2 bölümden oluşacak. Ölümsüzlük Elmaları. Gold Heels. Not Cinderella, Gold Heels. Black stockings and golden shoes. Maybe it can be. Evet, başlıyorum. Evet. Jotunheim sınırlarında dağlarda bir araya gelip keşif yaptıkları bir vakitti.
Bu hikayedeki üçlü ise Thor, Loki ve Hoenir. Hoenir de kadim bir tanrı, insanların mantık melekesini bahşeden bir tanrı. Thor'u biliyorsunuz, Thor'un çekici var zaten ve Loki de böyle düzenbaz, oyunbaz tanrı. Bu dağlarda yemek bulmak zordu ve tanrılar da açtı. Giderek daha da acıkıyorlardı. Bir ses duydular. Uzaktaki bir sığırın böğürmesiydi ve birbirlerine bakıp o gece karınlarını doyurmak üzere olan aç kişiler gibi sırıttılar. Devasa çınar ağaçlarının ve upuzun çam ağaçlarının çimenler ve nehirlerle buluştuğu hayat dolu yemyeşil bir vadiye indiler. Orada vadinin çimenlerinde otlanan etli butlu bir sığır sürüsü gördüler. Bir çukur kazıp içine yakmak üzere odun koydular ve bir öküzü kesip sıcak közlerin içine yatırarak gömdüler. Yemeklerinin pişmesini beklediler. Çukuru açtıklarında et hala çiğ ve kanlıydı. Yine ateş yaktılar, yine beklediler. Yine ateşin sıcaklığı eti ısıtmamıştı. "Bir şey duydunuz mu?" diye sordu Thor. "Ne?" dedi Hoenir. "Ben bir şey duymadım." "Ben duydum." dedi Loki. "Dinleyin." Dinlediler ve başka bir şeyle karşılaştırılması mümkün olmayan sesi duydular. Bir yerlerde biri kendinden geçmiş, keyifle onlara gülüyordu. Üç tanrı da çevresine baktı ancak vadide kimse yoktu. Yalnızca kendileri ve sürü oradaydı. Sonra Loki başını kaldırdı. En uzun ağacın en yüksek dalına bir kartal tünemişti. Dev gibi bir kartaldı. Körüp görebileceklerinin en büyüğüydü ve onlara gülüyordu. "Ateşimizin yemeğimizi neden pişirmediğini biliyor musun?" diye sordu Thor. "Biliyor olabilirim." dedi kartal. "Şu işe bakın. Çok da aç görünüyorsunuz. Neden etinizi çiğ çiğ yemiyorsunuz? Kartallar öyle yer. Gagalarımızla parçalarız. Ama sizin gagalarınız yoktu, değil mi?" "Açız." dedi Hoenir. "Yemeğimizi pişirmeye yardım eder misin?" "Bana kalırsa," dedi kartal, "Bana kalırsa," dedi kartal, "ateşinizin üzerinde gücünü ve sıcaklığını emen bir tür büyü var. Eğer etinizin bir kısmını bana vereceğinize söz verirseniz ateşine gücünü geri kazandırırım." "Söz veriyoruz," dedi Loki. "Etimiz pişer pişmez gelip kendi payını alabilirsin." Kartal çayırın çevresinde bir kez turladı. Kanatlarını rüzgarda öylesine güçlü savuruyordu ki çukurdaki közler parlayıp alevlendi. Ve tanrılar da havalanmamak için birbirlerine tutunmak zorunda kaldı. Ardından kartal ağacın üstündeki yüksek tüneye geri döndü. Bu kez eti umutla çukura gömüp beklediler. Yaz mevsimiydi ve bu dönemlerde kuzeyde güneş neredeyse hiç batmaz ve gündüzlerde sonsuza dek sürerdi. Yine pişmiş, yumuşak, ağızlarına ve bıçaklarına layık etin muazzam kokusunu duymak için çukuru açtıklarında gece yarısı olmasına rağmen hala gündüz gibiydi. Çukur açılır açılmaz kartal aşağı doğru pike yaptı ve öküzün iki arka bacağıyla kürek etine pençelerini geçirip yırtıcı gagasıyla eti parçalamaya başladı. Loki yemeklerinin büyük bir kısmının yenecek olmasına öfkelendi ve talan olmuş eti bırakacağını umarak kartala mızrağıyla vurdu. Ama anlaşmayı bozuyor Loki. Kartal kanatlarını öyle kuvvetli çırptı ki tanrılar neredeyse uçacaktı ve bu sırada eti de bıraktı. Loki zaferin tadını çıkaramadı çünkü mızrağı kartalın böğrüne saplanmıştı ve kuşun havalanırken
Onu da yanında götürdüğünü fark etti. Mızrağı kıymetliymiş demek ki. Loki mızrağı bırakmak istedi ancak elleri mızrağın sapına dolanmıştı. Bırakamadı. Kuş alçaktan uçtu. Böylece Loki'nin ayakları taşlara ve kayalara, dağlara ve ağaçlara çarptı. Büyü söz konusuydu ve Loki'nin kontrol edemeyeceği kadar kuvvetli bir büyüydü. "Lütfen!" diye bağırdı. "Dur artık. Kollarımı yerinden çıkaracaksın. Ayaklarım zaten parçalandı. Öldüreceksin beni." Kartal bir dağın yamacına doğru alçalmaya başladı ve gökte nazikçe süzüldü. Yerle aralarını serin hava dolduruyordu. "Belki öldürürüm," dedi Kartal. "Beni indirmen için ne gerekiyor?" dedi Loki. "Ne istersen yaparım, lütfen." "İdun'u istiyorum," dedi Kartal. "Bir de elmalarını, ölümsüzlük elmalarını." Loki havada asılı kaldı. Yerle arasında çok mesafe vardı. Idun şiir tanrısı Bragi ile evliydi. Tatlı, hoş ve nazik bir kadındı. Diş budaktan yapılma bir kutu taşırdı yanında. Elinde altın elmalar bulunurdu. Tanrılar yaşlılığın onlara temas etmeye başladığını, saçlarını ağartıp eklemlerini ağrıtmaya başladığını hissettiğinde İdun'a giderdi. İdun da kutusunu açar, tanrı ya da tanrıçanın bir elma yemesine izin verirdi. Elma yediklerinde de gençlikleri ve kuvvetlerini geri getirirdi. İdun'un elmaları olmadan tanrılara da tanrı denemezdi. "Sesin çıkmıyor sanırım Sesin çıkmıyor sanırım," dedi Kartal. "Seni kayalara ve dağlara sürükleyeceğim. Belki de bu kez derin nehirlere daldırırım. Elmaları sana getireceğim," dedi Loki. "Yemin ederim. İndir, yeter." Kartal tek kelime etmedi ama kanadını savurup dumanların yükseldiği yeşil bir çayıra doğru inmeye başladı. Thor ve Hoenir'in ağızları açık biçimde dikilip onlara baktığı yere doğru pike yaptı. Kartal çukurun üzerinde uçmaya başladığında Loki düştüğünü fark etti. Mızrağını hala tutuyordu ve çimlerin üzerine yuvarlandı. Kartal çığlık atıp kanatlarını çırptı ve tanrıların üzerine yükseldi. Saniyeler içinde gökteki bir noktaydı artık. "Acaba bunun sebebi neydi?" diye sordu Thor. "Kim bilir," dedi Loki. "Sana biraz yemek bıraktık," dedi Hoenir. Loki'nin iştahı kaçmıştı. Bunun sebebini uçmasına bağladı arkadaşları. Eve dönüş yolunda ilginç ve sıra dışı hiçbir şey vuku bulmadı. Devam ediyorum. Bu daha birinci bölümdü. Bir sonraki gün İdun Asgard'da yürüyor, tanrıları selamlıyor ve aralarında yaşlanmaya başlayan var mı görmek için yüzlerine bakıyordu. Loki'nin yanından geçti. Normalde Loki onun yüzüne bakmazdı ama bu sabah İdun'a gülümsedi ve onu selamladı. "İdun, seni görmek ne güzel. Biraz yaşlanmış hissediyorum," dedi ona. "Elmalarından birinin tadına bakmam lazım sanki." "Yaşlanmış gibi durmuyorsun," diye yanıtladı kadın. "Pek göstermem zaten," dedi Loki. "Ah, sırtım nasıl da ağrıyor. Yaşlılık çok zor bir şey İdun." İdun diş budaktan kokusunu açtı diyorum. Diş budaktan kutusunu açtı ve Loki'ye altın bir elma verdi. Loki elmayı büyük bir iştahla çekirdeğini dahi bırakmadan yalayıp yuttu. Sonra yüzünü buruşturdu. "Tatlım benim," dedi. "Elmaların bundan daha iyi olduğunu sanmıştım doğrusu." "Ne tuhaf sözler bunlar," dedi İdun. Elmalarına karşı daha önce böyle bir eleştiri yapılmamıştı. Genellikle tanrılar tatlarının ne kadar kusursuz olduğundan ve gençleşmelerinin ne kadar güzel olduğundan bahsederdi. Loki, Loki bunlar tanrıların elmaları, ölümsüzlük elmaları. Loki ikna olmamış gözlerle baktı. "Belki öyledir," dedi. "Ama ben ormanda her yönüyle seninkilerden daha güzel elmalar gördüm."
daha güzel görünüyor, daha güzel kokuyorlar, hatta daha lezzetli duruyorlardı. Bence onlar da ölümsüzlük elması. Belki seninkilerden daha iyi bir ölümsüzlük getiriyorlardır. İdu'nun yüzünde ardı ardına değişen duyguları gözlemledi. İnanmazlık, kafa karışıklığı, endişe. Bu özelliğe sahip tek elmalar bunlar dedi İdun. Loki silkti. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. İdun Loki'nin yanında yürüdü. Nerede bu elmalar? Orada. Oraya nasıl gidileceğini tarif edemeyebilirim ama seni ormana götürebilirim. Yürüyerek uzun sürmez. İdun başını salladı. Peki elma ağacını gördüğümüzde dedi Loki, senin Asgard'da diş budaktan kutunun içindeki elmalarınla nasıl karşılaştıracağız? Ben ağaçtakilerin daha güzel olduğunu söylerim. Sen de saçmalama Loki. Bunlar benimkinin yanında pörsümüş yaban elmaları gibi kalır dersin. Nasıl ayırabiliriz? Aptallaşma dedi İdun. Elmalarımı getireceğim, orada karşılaştıracağız. Ah dedi Loki, ne kadar da akıllıca. Hadi öyleyse gidelim o zaman. İdun içinde ölümsüzlük elmaları olan diş budaktan kutusuna sıkı sıkıya sarılırken Loki onu ormana doğru götürdü. Loki başka elmaların ve elma ağacının olmadığını inanmaya başlıyorum dedi İdun. Yarım saat kadar yürüdükten sonra o kadar da kaba ve kırıcısın ki dedi Loki. Elma ağacı şuradaki tepenin zirvesinde işte. Tepenin zirvesine çıktılar. Burada elma ağacı falan yoktu. Elma ağacı falan yok dedi İdun. Yalnızca yüksek bir çam ağacı ve kartal var. Kartal mı ya o? Diye sordu Loki. Amma da büyükmüş. Kartal onları duyar duymaz kanatlarını açıp çam ağacından aşağı indi. Kartal falan değilim ben dedi kartal. Ama kartal kılığındaki dev Tiazi'nin ta kendisiyim ve buraya İdun'u almaya geldim. Kızım Skadi'ye yoldaş olacaksın. Gün gelir beni sevmeyi de belki öğrenirsin. Ama ne olursa olsun Asgard tanrıları için zaman ve ölümsüzlüğün sonu geldi. Öyle buyuruyorum ben. Öyle buyuruyor Tiazi. Bir pençesiyle İdun'u, diğeriyle de içinde elmaların bulunduğu diş budaktan kutuyu kaptı ve Asgard'ın üzerindeki göğe yükselip gözden kayboldu. Meğerse kartal oymuş dedi Loki kendi kendine. Sadece bir kartal olmadığını tahmin etmiştim. İçten içe kimsenin İdun'un ve elmalarının kaybolduğunu fark etseler bile İdun'un kayboluşunun üzerinden Loki'nin onu ormana götürmesiyle ilintili olduğunu anlamayacakları kadar uzun zaman geçmiş olmasını umarak evin yolunu tuttu. Bayağı uzun bir cümleydi. Tabii daha bitmedi masalımız. Masal diyorum, mitoloji. Bu hikaye daha bitmedi. Devam ediyorum. Bir bölüm daha okuyayım. Ondan sonra bakacağım kaç bölüm kalıyor. Bunu bitirir miyim, devam eder miyiz? Ne dersiniz, yoksa devamını ayrı bölüm halinde çeksem mi? Onu en son gören sensin dedi Thor, parmak eklemlerini ovarak. Hayır ben görmedim dedi Loki. Hem neden öyle diyorsun ki? Ayrıca bizim gibi yaşlanmadın dedi Thor. Yaşlandım ama şanslıyım. Yaşlılık bana yakışıyor dedi Loki. Thor homurdandı. Hiç ikna olmamıştı. Kızıl sakalları arasındaki birkaç soluk turuncu tel dışında artık kar beyazdı. Bir zamanlar gürüldeyen ateş külden mürekkepti artık. Onu bir daha, ona bir daha vur dedi Freya. Saçı uzun ve griydi. O da yaşlanmış. Yüzündeki çizgiler de derin ve bitkin. Hala çok güzeldi ama yaşlılığın getirdiği bir güzellikti bu. Altın saçlı bakireninki değil. İdu'nun nerede olduğunu biliyor, elmaların nerede olduğunu biliyor.
Blessings kolyesi hala boynundaydı ancak mat ve paslıydı. Artık parlamıyordu. Tanrılar tanrısı Odin yumru yumru, eklemleri şiş, damarları belirgin ve çarpık elleriyle asasına tutunuyordu. Her zaman gürleyen ve emreden sesi şimdi ise çatallı ve cansızdı. "Vurma ona Thor," dedi ihtiyar sesiyle. "Gördünüz mü? En azından senin mantıklı davranacağını biliyordum. Herkesin babası," dedi Loki. "Benim bu işle alakam yok. Idun zaten benimle niye bir yere gitsin ki? Hiç sevmezdi beni." "Vurma," diye tekrarladı Odin ve artık mat gri olan tek sağlam gözüyle Loki'ye dikkatle baktı. "İşkence edilirken sapasağlam olmasını istiyorum. Ateşler yakılıyor, bıçaklar bileyleniyor, taşlar toplanıyor. Yaşlı olsak dahi en sağlıklı olduğumuz Idun'un elmalarının bizi genç tutmak için elimizde olduğu dönemlerdeki kadar işkence edebilir ve öldürebiliriz." Yanan kömürlerin kokusu Loki'nin burnuna kadar geldi. "Eğer," dedi, "eğer Idun'a ne olduğunu öğrenirsem ve onu ve elmalarını Asgard'a sağ salim getirirsem tüm bu işkence ve öldürme meselesini kapatabilir miyiz?" "Hayatta kalmak için tek şansım bu," dedi Odin. Sesi öylesine ihtiyar, öylesine çatallıydı ki Loki sesin ihtiyar bir erkekten mi yoksa ihtiyar bir kadından mı geldiğine emin olamadı. "İdun'u Asgard'a geri getir, ölümsüzlük elmalarını da." Loki başını salladı. "Zincirlerimi bir çözün de," dedi. "Zincirlerimi bir çözün de," dedi onlara. "Getireceğim ama Freya'nın doğan tüylü pelerinine ihtiyacım var." "Pelerinime mi?" diye sordu Freya. Ne yazık ki Freya gönülsüzce gitti ve doğan tüyleriyle kaplı bir pelerinle geri döndü. Zincirleri çözülen Loki pelerine uzandı. "Uçup gidebileceğini ve geri dönmezlik yapabileceğini sanma," dedi Thor. Beyaz sakalını anlamlı şekilde sıvazladı. "Yaşlı olabilirim ama bir dönmeye gör. Ne kadar ihtiyar olursam olayım peşine düşerim. Nerede saklanırsan saklan, ölümden, ölümümden, ay, nerede saklanırsan saklan, ölümün çekicimden olur. Zira hala Thor'um ben, hala da kuvvetliyim. Hala da son derece iticisin," dedi Loki. "Nefesini boşuna yorma da Asgard'ın surları dışında talaş yığını yapmaya sakla. Devasa bir talaş yığını olsun. Bir sürü ağaç kesip kalın parçalı talaş yığınının içine ufalamamız gerekecek. Sur boyunca upuzun bir yığın lazım. Yani şimdi başlarsanız iyi olur." Ardından Loki doğan pelerinini kendine sıkıca bağladı. Doğan donuna bürünüp kanatlarını salladı ve yükseldi. Bir kartaldan daha hızlıydı. Sonrasında gözden kayboldu. Kuzeye, buz devlerinin topraklarına doğru uçtu. Biraz galiba susadım. Son kısmı okurken azıcık ağzım kurudu susadığım için. Şöyle birazcık yanaştırayım. Şimdi devam etsem mi diye bakıyorum. Kaç sayfa kalmış? 6 sayfa kalmış. Ay, bu fiş niye böyle gözüküyor? Evet. Şöyle yapacağım.
Yayını burada bugünlük kesip bu, mitolojinin, bu hikayenin devamını ayrı video olarak çekeceğim. Kıyafetimde ufak bir değişiklik yapacağım. Çorabımı değişeceğim belki. Belki bluzumu değiştiririm, bilmiyorum. Bakalım. Yani dedim ya, ufak bir değişiklikten sonra bunu okumaya ayrıca band kayıt olarak devam edeceğim ve sonra yayınlayacağım. Ayakkabılar böyle de oldu, güzel oldu. Evet. Daha yavaş okumalıyım. Olabilir, aslında daha yavaş okumalıyım. Açıkçası ASMR videoları yapmak istiyorum. Onlarda bayağı yavaş yavaş okuyacağım. Ama şimdi böyle biraz hızlı okudum. Ama dedim ya, devamını hafta içi ben size video kayıt olarak yapayım. Böyle de arkası yarın gibi bir durum olacak. Ne dersiniz? Böyle yapalım mı? Bir değişiklik olur. Ben şimdi hemen ilk etapta bir canlı yayın yapacağım. Üyelik canlı yayını, kıdemli savaşçılar, savaşçı üyeliği değiştirdim, ilerlettim. O yayına gireyim. Kalan 6 sayfayı ayrıca okuyayım, seslendireyim. Hafta içi bu kıyafette birazcık değişikliklere girip öyle devam edeyim. Yine griler, beyazlar falan. Ses mi bozuldu? Şu an ses nasıl? Tarz değişikliği ufak. Bakalım, şöyle bir şey. Ses mi bozuk? Şu an nasıl? Ses geldi mi? Daha iyi mi? Evet. Şöyle ufak bir değişiklik yapacağım. Bakalım, böyle mi daha iyi diyeceksiniz? Yoksa öyle mi? Yani herhalde çarşamba falan dinlersiniz yayını. Belki çorap değişikliği yapabilirim. Belki bu değişiklik sırasında imparatorlara danışabilirim. Evet, ya da bir Patreon canlı yayınında yaparım bunu ve şimdilik ise yayını kapatıyorum. En kısa sürede görüşmek üzere yeni bir canlı yayında diyorum. Madem ses bozuk dediniz, ben de sıfırladım. Şu an ses bozuk değildir. Dün bir canlı yayın yapmıştım imparatorlara. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Benden öpücük isteyen bir kimse de vardı. Öptüm. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Evet, hazırlıkları yapalım. Yayını kapamamışım.